Black Sheep Motogaraj'dan herkese selamlar. Ben Yiğit. Ben de Fercan. Bugün Fercan'la beraberiz. Fercan çok eskiden motorsporları topluluğundan bir arkadaşım. Burada yıllar sonra kendisiyle motosiklet vasıtasıyla buluşmak olmak gerçekten çok keyifli ve çok... Mutluluk verici. Evet, teşekkür ederim. Çok mutluluk verici. Nasılsın Fercan? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben deyim, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Normalde Fercan bir SR4 kullanıcısı. Kanalı takip edenler bilecektir. Yunus'un da bir SR4'ü var. Yakın zamanda da bir iki SR4 karşılaştırması yapmak istiyoruz. Çünkü Yunus'un yaşadıklarını Fercan yaşamamış. Fercan'ın yaşadıklarını Yunus yaşamamış. Biraz böyle o Çin motorlarındaki şans durumu, nasıl iki aynı motorda farklı meydana gelebiliyor, onu aktarmak istiyoruz. Ama bugünkü konumuz... Bu Cuba Grace 50. Ama tam da 125. Tam da 50 değil. Sahte 50 diyebiliriz. Kağıt üstünde 50. Şimdi geleneğimiz gereği önce eksilerinden bahsetmek istiyoruz ki senin bahsedebileceğin yaşanmışlarınız var bu arkadaşla. Motoru yeni aldın. 500 kilometrede. Evet. Kaç model? 2024. Bu senin ilk motorun değil ama motor için 0-500 kilometre yorumların olacak bunlar. Tabii bu 0-500 kilometre yorumlarım. Daha hani bir sene 2 sene sonra motorun ne hale geldiğini o zaman göreceğiz yani. Ben de bir tur attım geldim. Ben kendi görüşlerimi şu an söylemeyeceğim. Konuştukça sohbet ettikçe muhtemelen seninkiler zaten paralel olacaktır diye düşünüyorum. Geleneğimizi bozmadan eksilerle başlayalım diyorum. Sen neler söylemek istersin öncelikle? Eksileri benim en büyük sıkıntısını bir kere çektiğim durum. Aslında ilk aldığımda anlamalıydım. Şimdi bunun benzin deposu 6,5 litre. Bunu ağzına kadar doldurduğun zaman bu boğuluyor. Bir şekilde boğuluyor bu makine. Biz hatta işte Yiğit'le Urla'dan aldık bu makineyi. Hatta Yiğit'in evinde oraya götürdük. Biraz tur attık. Sonra motoru böyle bir devirdik gibi bir şeyler oldu. Motor boğuldu. Bundan yaklaşık 2 hafta sonra ben bunun deposunu fullledim. Gaz verdim. Yola çıktım. Motor bir anda kendini kapattı. Bir şekilde boğuldu. Enjeksiyon değil mi? Enjeksiyonlu makine ama yani 6,5 litre değil de buna 5 litre koymak lazım. Yani fulle diyemiyorsun benzin istasyonunda. Yani ben öyle anladım çünkü başka türlü 2 kere fullledim. İkisinde de makina bir kere şuradan benzin akıtmaya başladı fulllediğim zaman. Mesela motor şu an düz duruyor. Bunu biraz böyle yan yatırıyorsun. Motor hemen böyle yanından benzin kaçırıyor, akıtıyor. Depo kapağından mı kaçırıyor yoksa? Valla her yerine baktım. Kendim de şunu kaldırıp işte söktüm ama bir şey bulamadım. Yani nereden kaçırıyor, ne yapıyor? Ben çok da hani motosikletten anlamam. Ben otomotivciyim. Motosikletin yapısından, mantığından çok fazla anlamıyorum. Çok da kurcalamak da istemedim çünkü garantili motor. Bir tek öyle bir tecrübem, olumsuz bir tecrübem oldu. Garantiye de deyince rodaja doğru getir abi dediler zaten. Şimdi 500'ü zaten doldurduk. Rodaja gideceğiz. Rodajda bunu bir göstereceğim. En büyük sıkıntım benim buydu. İkincisi lastikler çok kötü. Tamam yani bu bilindik Çin motorlarında hepsi kötü. Evet. Onlar hepsi Çin malı. Bu öyle bir şey değil. Bu tam bir turşu, tam bir ceset. Yani bu gerçekten bununla yola çıkmak, motor tecrübesi olmayanlar bunu alıyor. Şimdi bunun şöyle bir durum var. Bu motor 50'lik. Vergiden muaf, sigortadan muaf. Şimdi bunu niye alıyorsun? Bu motoru. Bu motor 50 cc kardeşim. Trafik sigortası yapmayayım. MTV ödemeyeyim. Ehliyetle uğraşmayayım. Evet. Ama ben aynı zamanda hızlı gideyim istiyorsun. Hani tabii hem ayranım dökülmesin evet, gibi. 50'lik gözükenlerden olduğu için. Ya zaten şöyle bir problem var. 50'lik gözüken, kağıt üstünde 50'lik olan 125'lik 80'lik motorlarla ilgili. Bu arada bu yorum benim değil ama duyduğum en mantıklı yorumlardan biriydi. Abi siz o motoru 125'lik alıyorsunuz ama geri kalan her şey 50'liğe göre. Freni, lastiği, şasisi, gerçekten koltuğu, öyle. Işığı, yaptığınız hız asla o motorun kaldırabileceği bir seviyede olmuyor dedi ve gerçekten dedim ki yani bugüne kadar gördüğümüz en mantıklı yorumdu. Ya bunu şöyle söyleyebilirim. Motorun ışıkları 125'liğe göre. Motorun yol tutuşu gerçekten 125'liğe göre. Motorun frenleri ve lastikleri kesinlikle 125'liğe göre değil. İşte bir yerde dediğin gibi turşuya bağlı. Evet. Ben bunu ilk satın alırken adama dedim ki bak çünkü bilmiyorum 50'lik ama 125'lik diyorlar ya. Ben hep dönüşüm zannettim. İşte pistonu büyütecekler zannettim. Adama dedim ki bak bu motor 125'lik performansını vermezse bunu dedim geri veririm sana. Adam dedi ki kardeşim hiç sorun değil gel dedi başıma at. Hakikaten motorun satışını yaptık. Motora bir bindim. Gerçekten 125 gibi gidiyor. Hatta Honda Activa var arkadaşımda. Honda Activa'yı geçiyor makine. O gerçi biraz benden bir 40 kilo fazlaydı ama yine de gerçekten seri. Ya boy farkı mı geçiyor yoksa burun farkı mı geçiyor? Yok boy atıyor. Bayağı. Ben Activa'ya boy attım ben. O zaman motorla. Şey falan yani torklanması, hızlanması performansı güzel. Gayet iyi. Kağıt üstünde evet ruhsatı 50 cc. Yazan 50 cc. İnternet sitesine girdiğiniz zaman her şey 50 cc'ye göre torku vesaire. Bunu bu şekilde bilen oluyor. Ama motorun tepesine bindiği zaman gerçekten 125 gücünü alıyorsun. Ha bu 2 sene sonra ne olur? Bu motor ne hale gelir? Şimdi yani. Kimisi de şunu söylüyor abi. Bunu Türkiye'ye, şimdi Çinliler bu işleri iyi beceriyorlar. Bu motoru sokarken aynı motor numarasında, motor kodunda 50 cc ile Türkiye'ye bunları sokmuşlar. Aynı motor numarasında 125 cc'lik makinayı, motoru, Blue'u buna takıp ondan sonra bunları böyle satıyorlar diyen de var.
O konuda çok büyük bir kaos var. Biri gümrükten bunun böyle geçmesinin imkanı yok. Biri insanlar sizi kandırıyor, bayiler sizi kandırıyor diyor. Bir başkası bambaşka bir şey söylüyor. Yani bu motor gerçekten teknik muayeneden geçip giriyor ülkeye. Market poşetine girmiyor. Orada büyük bir bilinmezlik var. Yani 50 cc blok mu var? İşte üst kapak mı büyütüyorlar? Piston mu büyütüyorlar? Kol mu çıkarıyorlar? Yani bunu artık şimdi servisler. Şimdi bu RKS, Cuba ikisi aynı motor. Evet. Aynı yerden hani kimisi işte markası farklı ama bloklar falan aynı. Bunları oraya sormak lazım. Orası bilir ama ben tüketici olarak şunu söyleyebilirim. Bu motor başka markalar da var bu arada. 50'lik geçip de 125 olan. Bu motor gerçekten 125 gibi gidiyor. Güzel o gidiyor performansı veriyor. Ama bir daha söylüyorum. Bu motoru alan adam motosikletten zaten çok anlamayan başlangıç motoru. Bu motorda kesinlikle ABS olması lazım. Çünkü hızlı. Aslında biz bunu kız arkadaşıma aldık. Evet, o da başka bir konu. Kız arkadaşıma aldık. Kendisi dedi ki ya ben dedi ehliyetim yok, uğraşamam. Ucuz bir şey alayım. Motor da 60 bin lira şu an zaten. Mayıs 2025 şu anda. Evet, hatta karta taksitle ıvır zıvır imkanları Her buluyor. şey var. 60 bin lira çok bir para değil. Kızın motor tecrübesi yok. Biz bu motoru aldık. Ön freni, ön tekerleği kaydırdığından dolayı düştü. Çok düşük bir hızla düştü. Kaburgasını çatlattı. Neden? ABS yok çünkü. ABS yok. Çünkü kaydı. Şu an motora binmek istiyor mu kendisi? Binmek istemiyor. Bu motorun ısınma motoruydu. Şu an soğudu. Motor Benim oldu. için bu motor tam bir terlik. Yani kapının önünde atla, git, gez, dolaş. Her şeyi yap, onunla bununla uğraşma. Bu arada çok keyifli. Buradan çok geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Filiz'e sevgiler bu arada. Buradan da. Seni de ikinci motor sahibi yaptı. Evet yani benim de ikinci motor taksitlerini de ona ödetiyorum bu arada hala. Kapının önünde şimdi bir tane 350'lik var. Ben 50'likten geldim zaten Maxi Scooter'a. Çok güzel, çok keyifli ama buna binince de şunu anladım bu sefer. Ben özlemişim yani küçük motoru özlemişim. Küçük motorun keyfi de başka. Büyük Yani motorun keyfi. aralara Hepsinin ayrı tadı girebiliyorsun, var. rahat rahat hareket ediyorsun. Uzun mesafede bununla. Yani ben Urla'dan Bornova'ya gittim geldim. Hani çok problem yaşamadım. 50'lik olsa yüzebilirdi de o çevirme durumundan dolayı gayet gidersin. Yani 100-110 rahat görüyordur bu makine. Şöyle eğer rüzgarlı değilse hava 106-107'yi görüyor. Temiz. Güzel. Rüzgar varsa 94, 93 o hızlarda hani Ben 90 çok okey bu makineyle mesela. ben de okeyim yani çok ki benim bu motorla zaten bir 90-100 gibi bir beklentim yok. Beni dediğim ya böyle aralardan böyle gideyim, gezeyim, dolaşayım. Zaten 90-100 demişken hemen bu 50 cc resmiyette 50 cc geçtiği için zaten bununla 90-100'de gidebileceğin otobana çıkamıyorsun. Şehir içinde zaten 90-100 hız limiti değil. Burada zaten hani bu motorun performansının yani resmiyetteki performansının ya da yapabileceğin hız sınırının üstüne çıkmış oluyor. Yani şehir içinde kesinlikle bütün işlerini halledebilecek rahatlıkta bir performansı var. İşini göreceğin kısmı anlamında evet performansı veriyor. Ama polis ve trafik cezaları vesaire konularında da aslında orası da bir handikap. Şimdi başına gelen var, gelmeyen var. Şimdi ben bu motoru eyvallah kullanıyorum 50 cc. Polis beni çevirdi 50 cc. Trafik sigortam yok tamam sorun yok. Ama bunu ayaklığa kaldırıp gazı verdiğin zaman kadranda 110'u gördüğü zaman polis bunu ceza yazar mı bilmiyorum. Polis onunla bence uğraşmaz. Polis gaz vereyim kaç görüyor demez. Şimdi burada Ama kim suçlu? Ben miyim suçlu? Satıcı mı suçlu peki? ya işte burada bir sürü farklı etmen giriyor devreye. Yani bunu 50'lik diye satarken, 125'lik diye alırken bir yakın zamanda buna bir düzenleme bir şey yaparlar diye tahmin ediyorum. Çünkü çok suyu çıktı. Artık hani biz bile videolarda açık açık söylüyoruz abi 50'lik falan değil mi motor diyoruz yani. Orada ne olacağına dair kanuni anlamda hiçbir fikrim yok. Yok, orada ben bunu motoru alırken biliyorum ya. Şimdi bilmediğini varsa ben bunu gittim 50'lik olarak aldım. Kullanıyorum. Polis çevirdi. Ben buna yazacağım. Niye? Motor güçlü 50'yi geçiyor ya da işte 110'u görüyor. Ya Şimdi onu- ben biliyorum eyvallah ben cezayı yerim susarım ama bilmeyen de var. O nasıl olacak? Ya bu konuda bilgisi olan ve deneyimi olan varsa lütfen yorumlarda bahsetsin. Benim kendi şahsi görüşüm. Polis onun ya bu motor 50'lik, 70'lik, 100'lük diyebilecek orada öyle bir kanun yok diye biliyorum. Yani öyle bir tespit yapma imkanı yok diye biliyorum. Hani egzozun sesini bile desibel olarak desibel ölçerle ölçmedikten sonra az bağırıyor, çok bağırıyor. Yani çok subjektif ve tartışma açık şeyler olduğu için bir kanaat getiremez diye düşünüyorum. Şimdi bu arada o da teknik bir çağrışım yaptı bana. Mesela varyatör tasına baktığın zaman başka 125'liklere göre tas mesela bak daha küçük. Ya da başka 125'liklere bakıyorum egzoz Evet. biraz daha küçük. Şimdi 125 mi? Tamam 125. Performans da 125. Crank da 125'miş. Hepsini anladık. Ama dıştan bakıyorum bir tık daha ufak. Yani ben bu işi çözemedim abi yani. Ya şimdi- Biliyorum ama Şöyle de bir durum var mesela. Yine Cuba'nın Bluebird motoru, hatta Melis'te olan videomuzda biz o motoru aldığımızda bu 50'lik 80'lik mevzusu vardı. 50'lik 125'lik mevzusu ilk defa Türkiye'ye gelen seri oydu. galiba. İlk seri oydu. Hatta biz o kadar böyle muallakta kaldık, o kadar ne yapacağımızı bilemedik. Müjdat'ı aradık. Müjdat da dedi ki abi o motorlar çok şaibeli.
Çünkü ne olduğunu kimse bilmiyor. Bayideki usta bile abi yani sana bunu 125'likle satacağım ama inan ben de bilmiyorum dedi. Yani ben açıp bakmadım bile ona. Pardon kızma abi. Yani ben açıp bakmadım abi bile ona. Açıp bakmam lazım. 125'lik olduğunu ben de sizle birlikte öğreneceğim dedi yani. Sonra biz bunu videoda dile getirdik ve orada çok bilen arkadaşlar dediler ki arkadaşlar o blok 125'lik. Çok güzeldi arkadaşlar. Türkiye'ye gelen ilk 125'lik olduğunu düşündüğümüz makineden kitle mi yükseltiliyor, üst kapakla mı yükseltiliyor, blok komple mi öyle geliyor. Yani siz bunları hiç bilmezken, 125'liğin hiçbir şeyini duymamışken biz o motoru almaya gitmiştik. Dolayısıyla videosunu çektik. Hani videonun çekildiği tarihe kimse bakmıyor. Siz yanlış biliyorsunuz oldu hep ama biz bilinmeyen bir dönemde gittik. Usta bile dedi işte yani biz bilmiyoruz abi açıp bakmadık biliyor. Ben de merak ediyorum bir açıp bakacağım dedi. İşte ben de daha bizim kanaatimize göre o zaman 80'likten hep üst kapak blok değiştirmeden üst kapak o dönüşüm 50'likleri 80 dönüşüm olduğunu varsaydık. Herkes dönüşüm olduğunu varsaydı. Ki usta da abi dönüşüm olduğunu düşünüyorum dedi. Yani komple blok olduğunu düşünmüyorum ben de. Neyse o videodan da bir bahsetmek istedim. Hani her türlü bir kaos var. Ne yapalım biraz motoru mu tanıtalım? Sen eksi yönlerinden anlatmaya bize devam et. Gene konuyu ben çok dağıttım çünkü. Ya eksi yönleri dediğim gibi lastik kötünün kötüsü. Açık ve net. Tam bir rezalet. Frenler gerçekten kötü. ABS olmamasından bahsetmiyorum. Hakikaten kötü. Yani, bir kere sert. Bak frende bile şurada bak bir pay var tamam mı? Boşluk var. Fren genelde öndedir. İlk şunu biraz sıktığın zaman bu freni tutar tamam mı? Şuradan kaç salise kaybediyorum kim bilir yani. Şunu yapabilirsin anladın mı? Şu boşluğu alabilirsin mesela. İşte bu ABS koymadın, kombine fren koymadın, hiçbir şey koy. Şunu al bari kardeşim yani. Bunu bile almamış yani. Ya 50'lik ya. Zaten çok hızlı gitmeyeceğini varsayarak bunlar yapılmış hareketler ve 125'lik olması hesaplanmamış şeyler bunlar. Ya bunun ben maliyetle alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya kalitesi de tabii. Hani şuradan. Başka olumsuz tarafı, şimdi bunda anahtarsız çalıştırma var. Abi yani şunu koyana kadar bir tanesine ABS Hani koysaydın. kulağa hoş geliyor, güzel geliyor anahtarsız çalıştırma ama şimdi şurada bir tuş var, çeviriyorum. Mesela kapandı. Bu kapalıyken abi sürekli motor ötüyor. Yani dörtleri yanıyor. Demin işte öttü biraz önce. İşte kapanıyor, açılıyor kafasına göre. Maliyetten kaçınmak için bu tuşun 3-4 tane işlevi var. Bir tanesi bak yine kapandı. Açıyorsun. Bak kontağı açtım tamam mı? Biz 20 kere açıp kapattık. Kontağı kapatıyorum. Arkadan bunu açıyorum. En son bunu kilitlediğim zaman, en alta çevirdiğim zaman direksiyonu kilitliyor. Yani kontak anahtarı koymamak için ellerinden geleni yapmışlar. Ya abi yani buna gerek yok anladın mı? Tamam bütün her şeyi buraya koymuşsun ama bak tuşa bir elle bir senesi yok onun. Oo 6 ay. Bir senesi yok o tuşun yani. Detayda bunu çekelim. Ha bak. Göbek atıyor burada tuşu. Makine dolu mu bak aldığın zaman camı var. Ah ne güzel. Ledleri var. Şekilli şükürlü cagacugalı her yeri ötüyor falan ama mesela çantası bile var. Ruhsat eşli mi? Değil. Dur vurma kızıyor. Ha bir de bak şimdi bunu kapatmak istiyorum tamam mı? Evet ben kapatamadım demin. Bunu böyle kendi ağırlığıyla attığım zaman kapanıyor. Ama elle kapanmıyor. Yani şöyle Mantıklı. bastırdım demin. Tamam bir dakika dur. İnsan modunda şuraya deneyeceğim. basmazsan girmiyor abi. Aynalar Aynalar çok güzel. Ya ilk defa bir motorda aynalar güzel Bir diyen dakika güzel derken işini yapıyor mu abi? 50 cc ya bu. Evet. Buna göre. Görece Ha. güzel. Yani buna göre. Buna göre gerçekten güzel. Aynalar titremiyor. Bir olumsuzluk daha geldi aklıma. Evet. Şimdi bu motor Çin malı aslında. Buna şimdi sağına soluna Made in China yazmak yerine bunlar ön gidona bir zırıltı koymuşlar. Hangi Çin malı motoru alırsan şu ön gidonunda sıfırında aldığın zaman bir zırıltı var böyle zırrrr diye böyle yolda. Elinle tuttuğun zaman şöyle zırıltı geçiyor. Ya da bir kağıt sıkıştırırsan geçiyor. Çin malı motorların hepsinde bu Made in China'dır yani. Opsiyonel değil yani. Standart Yok paket içinde. standart Made in China ise motor 250 cc'ye kadar hepsinde var abi o zırıltı. 250'nin ötesinde artık kalite biraz artıyor herhalde. Güzel, çok güzel yorum. Çok orijinal bir yorum. Ön cam işini yapıyor mu diyeceğim. Yani o cam zaten Yani memelerimi koruyor. O kadar. göğüsten rüzgar almasın işte abi en kötü Ya ihtimalle. en azından dediğim gibi şimdi yazlıkçılar da alıyor ya bunu. Maksat şekil olsun. İşte Evet, tatlı Vespa'ya benzesin. İşte görene ben Vespa'dır bu diye hava atayım falan hani. Ondan. Yani Vespa'yı bilen biliyor da işte bilen biliyor. tatlı duruyor genel olarak. Bir tane fiyatıyla alıp yazacaktın sayfa yerinde bin gezgit Ya gel çok marketine. güzel bir albenisi var. Motoru başlangıç için ideal değil ama al bunu terlik gibi kullan. İşte bakkala git, çakkala git. Eğer ilçe değiştireceksen, İstanbul'da yaşıyorsundur, Ankara'da yaşıyorsundur, ilçe değiştirtir sana. Biz İzmir'deyiz. Bornova'dan bununla Urla'ya gidersin. Evet. Seni yüzmez. Ama daha çok hani böyle şehir değiştireyim falan dersen
O iş Orada olmaz. biraz daha tabii yani sonuçta makinenin olayı belli, duruşu belli, yapısı belli, frenleri belli. Biz zaten birçok videomuzda söyledik. Abi, başlangıç motoru yapıyorsanız ABS'siz motor tercih etmemelisiniz arkadaşlar. Güvenlik açısından hiç tavsiye ettiğimiz bir şey değil bizim kendi görüşümüz olarak. Farları işini yapıyor mu? Farlar güzel. Hakikaten Şaşırttı. farları güzel. Arka stopları gerçekten belli. LED yapmışlar zaten. Helal olsun. Çakar yok. Yani uzun kısa yok. Onun yerine uzun kısayı kapatıp açıyorsun. Yani böyle bak çat 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 çat. Bu şekilde. Değişik. Tamam. Ya uzun olmaması da okey. Ama bir şekilde kendini gösteriyorsun. Dörtlü Tamam. flaşör tuşu yok. Ama dörtlü yakıyor gördünüz 50 defa. O Evet. sinyal yaktı bize. Yani. Alarmda dörtlü tuşunu yakıyor. Bir de ben şeyi fark ettim abi. Bu kadar zırıltıyı koyup şunu metal yapmışlar. Bak o da güzel. Sana şu bir şey metal. diyeyim. Ben onda 15 kilo 16 kilo taşıdım. Ya şu Yani- kaliteyi dağıtıp hani bunu yapmayıp o kaliteden biraz sağa sola dağıtsalarmış daha mantıklıymış. Ben sana daha başka bir şey söyleyeyim. Şu torpidoyu biraz önce seninle birlikte açtık. Ben hiç açmamıştım. Bir açtım baktım USB var. USB çıkışı, daha güzelini söyleyeyim. Type-C çıkış var. Helal olsun. Tabii. Ne yok fren koymayı unuttuk motora abi. Evet. Ama Type-C çıkış olması da yine de güzel. Tabii. Yani USB çıkış olması. Bunlar artı gerçi de. Yine Artı. de Evet. Şimdi eksilerini söyledik Evet. ama artılarını da söyleyelim. Şimdi 60.000 TL'lik bir motordan bahsediyoruz. eksileri bitti mi? Anlatabileceğin, bahsedebileceğin. Bir Ya tane da- daha eksisi var. Lütfen. Önce onları bitirelim Şu sonra artılara geleceğiz. Ayak koyma plastik çizgileri var ya şurada. Evet. Ya buradan tatlı duruyorlar ama. Tatlıdır. Bunlar ikide bir böyle havalanıyor, kalkıyor. Aa, gerçekten. Bunlar kalkıyor. Geçmek mi bu ya? Bak şurası gidondaki boyayla yüzey boyası aynı olduğu için Çizilecek burası orası. hemen çizilebilir bir yüzey. Yani buraya hemen bir paspas vesaire koymak lazım. Hani aynı boya, aynı vernik. Bu şekilde kaportadan aşağı doğru devam ediyor. Orada da bir grenaj var aynen. Hiçbir farkı yok kesinlikle. Ya şuralar da çizilecek bu arada. Tabii Yani ben şimdi aynı malzeme. fazla kullanmadık henüz ama oraya bir paspas şart. Çok Bir az de- yakıyor bir de. O da Ne kadar artısı. İşte 500 kilometrede tecrübe ettim. 3-5 yakıyor işte ne yapacaksın oğlum? Ya standart piyasadaki 125'likler nasıl 2-2,5 falan yakıyor. 2-2,5. Bu da o civarda yakıyor. Yani ekstra işte hani çok zorlanıp da böyle yakıt bazen 3,5-4'lere gelir. Öyle bir şey yok bunda. Hakikaten az yakıyor yani. Öyle şeyi yok. Şimdi servisinin parçasını soracağım ama daha servise Roluca gitmediği için onu ben Yo, söyleyeyim. Servis parçası var. Var mı? Çünkü zaten şimdi bu kasanın görüntüsü, parçaları birçok parça işte Mondial, RKS, Cuba hep farklı farklı benziyor. modellerden. Mesela bir model var burada, şurada bir model var. Şundan biraz parça alıyor, bundan biraz parça alıyor. Üçüncü modeli üretiyor. Ya şu stop ve sinyal ben hatırlıyorum. Bluebird'de Bak de var galiba. RKS Azur diye hatırlıyorum ben mesela. Azurelli de bunda. var. Evet. Ha, Şu top case hatta Azurelli'nin top case'ine benziyor. dedim ya işte iki tane model var. Üçüncü modeli bunun parçalarıyla çıkartıyor. Haliyle yedek parçası oluyor. Çikolata çıkmış mı ona da? Bu standartmış arkadaşlar tamam. Ne o? Şu vida o da standart duruyor orada. Yok o kaynak ama oraya. Kaynak mı? Ha. Tamam. O şey bir tane işte hani ne otel falan Ha, okey. çevirirsin üstüne bir şey Ya koyarsın. çok ince düşüncelisiniz Dostum, arkadaş ya. sucuklu tostum aynen. Şimdi bunu 60.000 TL'ye göre değerlendirmek aslında daha doğru. Ya ben Şimdi sana bu söyleyeyim geçen sene daha da ucuzdu fiyat. tüketiciye hitap ediyor. Çinliler bu işi iyi beceriyor. Ben şimdi gidip de Honda almıyorum. Niye? İnsanlar artık sıkılgan. Bir motoru 10 yıl kimse bilmiyor, bilmek istemiyor. Çizimler çok klasik. Çok böyle hakikaten diyorlar ya pideci motoru, pizzacı motoru diye. Biraz kaba kaçacak ama insan biraz baktığında bir estetik algı, işte biraz görsellik istiyor. Bir de 50 cc aynı zamanda işte 125 aynı zamanda ehliyet istemiyor gibi durumlar olduğu için şimdi Avantaj. insanlar bunları tercih ediyor. Benim aslında beklentim şu. Keşke Honda gibi, Yamaha gibi markalar da bu tarz ülkemize uygun bu şekildeki regülasyonlara uysalar da işte bizim kanunlarımız, bizim ehliyet işte bizim CC'miz vesaire bunlara uygun bir fiyat politikasıyla belki de 60.000 TL değil de daha yüksek bir paraya daha kaliteli ürünler alsak mesela. Ama yapmıyorlar. Ya olanı da zaten satmıyorlar. Kara borsa yapıyorlar arkadaşlar. Ya da bulamıyorsun yok diyorlar. Şöyle. Selesi falan rahat mı? Seresi rahat değil. Yani şimdi şehir içinde kullanıyorsan rahatlık aramıyorsun zaten. Ben Bornova'dan Narlıdere'ye geldim. Kaç kilometre yaklaşık şehir içinde? 23 var mıdır? 23-25 kilometrede. Var. Yani 15-16. kilometrede totom ağrımaya başladı yani. Kısa mesafe aslında tam amacına göre tasarlandı, amacına hizmet eden bir motor. Tabii ne aradığına bağlı. Ya bu fiyat bandında da hani ultra konforlu aramıyoruz ama işte 20-30 kilometre yaptırıyor. Bir şekilde dayanabiliyorsun. O zaman eksilerini bitirdiysek daha fazla gömemiyoruz.
Yani çünkü ufacık da motor olduğu için de gömecek bir yerde bulamıyoruz. Teknoloji de çok yok. Artılarına geçelim. Neler var artıları senin için, seni mutlu eden? Küçük olduğundan dolayı bir kere çok pratik, çok rahat. Motorun kendisi çok hafif. 97 kilo yönetmek, yürütmek, işte arkasını kaldırmak, kaldırımdan atlatmak, ondan sonra ters çevirmek. Şimdi her türlü Yokuş yukarı ittir kalktır getir gayet. ittir, kalktır, her şeyi yap bununla. O yönden tabii ki çok pratik. Çünkü aynı boyutlarda olup da daha kilosu fazla olan motorlar da var. Şimdi ağırlık dengesiymiş, şuymuş, buymuş. Yani bunu konuşmaya gerek yok 60 bin liralık makinede. Belli ama tatlı gidişi, tatlı ağırlık dengesi o da tatlı iki kişi bence. de binebiliyorsun. Çok tamam, böyle bir konfor olarak hani öyle geniş bir selesi yok. Ama iki kişi de biniliyor. İki kişi de baymıyor. Yokuşları da çıkıyor. Gayet dik yokuşları da çıkıyor. Yakıtı az. Farları güzel gösteriyor. Aynalar titremiyor kesinlikle. Titrememiz çok güzel bence. Ve yol tutuşu asfaltta giderken çok ciddi, böyle öldüm Allah diyebileceğiniz bir vibrasyon yok. Gerçekten asfalta, otobana çıktığınız zaman, ki otoban yasak buna ama yani çıkıyoruz hepimiz. Çıktığınız zaman ya titreşimden öldüm, kollarımı titretti diyeceğiniz bir şey yok motorda. Gayet 105 de son hızı bunun. 105 ile böyle motor patlayana kadar gidebiliyorsun ve o titreşim seni rahatsız etmiyor. Taşıma kısmı gerçekten iyi bir ağırlığı kaldırıyor. Burası gerçekten çok sağlam. Kaç kilo taşıdın dedin orada sen? Yaklaşık 15 kilo gibi bir ağırlık. 15-16 kilo koydum ben oraya. Ya saçma sağlam yani bence de. Bence de saçma sağlam. Beklemezsin bu performansı aslında ve şaseye tutturmuşlar bunu Alien'le. Yani şu an öğrendiğim ama bundan sonra kullanacağım Type-C çıkışı ve USB çıkışı O da büyük artı. gerçekten artı. Hani ilk başta bunları söyleyebilirim. Zaten tam kask sığmaz dedik. Sele altında güzel bir saklama alanı var. Yarım kask sığıyor. Market poşetin sığar. Yarım kask buraya sığıyor, bu çantaya. Orijinalinde geliyor demiştik. Yarım kask bunun altına sığar. Tam kask ikisine de sığdıramaz. Ya gene işte bir ufak saklama alanı geliyor. Sele altında ufak da olsa yine bir Amacına hizmet ediyor. Evet. Yani Şehir yetiyor içinde sana. Şehir kullanmalık. içinde her türlü işini görüyor. aydınlatmalardan da memnun dediğin stop olsun, sinyal olsun, farı olsun. Hani Bir onlarda da görecek bir şey bulamadık zaten. Egzoz sesi sanki daha az gibi. Başka 125'liklere göre daha sessiz çalışıyor sanki. Evet, İlk hem rolanti sesi hem yolda giderken ki egzoz sesi daha az gibi geliyor bana. PCX'e göre bence de bir tık daha sessiz. Yani mesela PCX'e Berkay beni almaya geldi. PCX'le ama karşılaştıramayız. O ayrı bir makine. Ya 125 olarak konuşuyorum. Hani Reale'den de bence daha az sesi. Evet, sesi benim Azure'ye göre de az geldi bana. Urla'dan tek gaz Bornova'ya geldim mesela. Gerçi havada çok sıcak değildi ama performanstan düşeyim falan yapmadı yani. Asıl Ağustos'un ortasına denemek lazım. İşte zaman onu olacak. biz şu an Mayıs 2025'teyiz. Bu tarihte çekiyoruz. Hem yaz performansını görmek lazım. Bir sene sonra bunu görmek lazım. İşte başımıza ne geldi, ne yaptık, kaç para harcadık. Evet. Onu Yani görmek şu lazım. zaten dediğin gibi düğme grubu terk edecek gibi İşte duruyor. o durumda o pizzacı motorlarına dua ediyorsun, o aktivalara. Evet. Diyorsun ki keşke bir tane aktivam olsaymış. Yani Kontağı sağlam kalsaydı. Başka seni mutlu eden, hoşuna giden? şapşik. Kırmızı daha ne olsun? Kırmızı olsun. 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun. Biz 3 kuruş azını aldık işte. Yani hem görselimiz olsun dedik. Hem ucuz hem Hem de kırmızı. ayranımız dökülmesin istedik. Hepsini bir arada bunu yapabiliyoruz. Yani umuyorum uzun kilometreler mutlu eder. Umuyorum İnşallah. Filiz de kısa sürede tekrar motosikletlerle barışır ve o da sürer. İnşallah. Bekliyorum çünkü iki motora bakmak çok zor. İkisinin de çadırı, ikisinin de kilidi, ikisinin de anahtarı. Bir kere ben zaten anahtarlara böyle deliriyorum artık. Yani benim yaklaşık 17-18 tane anahtarım var. Ev anahtarlarım, motor anahtarları, motorların kilidi, ondan sonra arabaların anahtarları falan, böyle artık delirmek üzereyim. Hani mesela bir tane motorun sorumluluğu benden çıksa Eksilir. bana yetecek yani. Ya Allah aşkına şu 90 kiloluk motorun 3 tane anahtarı ve bir tane kumandası var. Ne yapıyorsunuz siz ya? Hani ne yani? Ne yapıyorsun abi? Neresine sokacağım bu kadar anahtarı? Ne kadar işlevi var ki motor? Yani ABS'si olması dışında aslında tam bir yeni başlayan için şehir içi kullanılacak motor diyebiliriz. ABS olmaması büyük bir burada soru işareti. Çok sakin kullanacaksanız ki bence elini alın. Ya ABS koysalar zaten bu motorda kaç para olur tabii. O da ayrı. İşte bak hep bunlar handikap abi. Yeni motora başlıyorsan ABS lazım. Ama bu sefer pahalı oluyor. Pahalı olunca almıyorsun. Bu sefer motora başlamıyorsun. Öyle bir durum var. Yazlık yer motoru, şehir içi işini hallet motoru, terlik motoru diye o zaman. Terlik motoru, evet. Sele ile ilgili bir şey söylüyordun az önce. Sele rahatsız dediğim gibi
Çok rahat değil ama kumaş kalitesi hakikaten güzel. Evet, görünüşü ve kumaş kalitesi olarak İnce değil. en azından çabuk çökmeyeceğini garanti edebiliriz arkadaşlar. Deri değil belli ama hani deriyi o maliyete ekleyemezler. Ama hakikaten deri görünümlü. Dikişleri falan gayet güzel bence. Kırmızıya bir daha kırmızı tonlarında sele artık zevk meselesi. Çok da Belki seçeneğimiz yok zaten. Siyah olabilirdi. Siyah yakışabilirdi belki. Siyahı da var diye biliyorum. Tam emin değilim. Abi değişik bir renk olmuş o da ya. Kötü fena olmamış. değil. Tuşlar nasıl? Çalışıyor. Çalışıyor. Tamam, daha çalışıyor. Setler daha Bu eski kaset çalarların tuşları oluyor. Tak 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 diye. Bak şimdi. Görüyor musun? Kalite bu. yani Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama çok kaliteli bir şey bekleme. Çok bozulacağını zannetmiyorum. Çok Evet. dediğim gibi algın beklentin ona göre olmalı. küçükteki tuşlar uzun ömürlü olacağını garantisini veriyor. Aynı şeyi kontak anahtarı için ne yazık ki söyleyemiyoruz. Göstergelerimiz var. Göstergede devir saati var. Devri gösteriyor, hızı gösteriyor, yakıtı gösteriyor, saati gösteriyor ve motor arıza lambası var. Oo. Ya Akıllı da motor. motor arıza lambasını da yandığını ben yolda giderken anladım. Dedim ya yolda kaldım. Motor boğuldu diye. Bir baktım motor lambası yanıyor. Gerçekten çalışıyor hep şey yani. Öyle bir ışık koymuşlar. Akü lambası var. Bir de Akü lambası da var. muhtemelen bu motorda yok ama bu göstergede var. Start stop da var. Bir orada start stop işareti var. Ama Yani- bu makinede yok. Belki bir hani işte kadran yani birçok motora kullanılıyor ya. Tribi sıfırlayıp ne kadar gittiğini falan da görebiliyorsun. İki tane- Mükemmel teknolojik özellikler yani. Ultra düzey. Zaten çok fazla bir şey beklemiyoruz. Yakıtı Yeter. da az dedin. Kokluyor dedin. Yakıtı gerçekten kokluyor. 2,5 falan. Gerçekten bütün işlerini 6 aylık gibi hallet gel motoru. Yani her daim Çin motorlarından uzak duruyoruz. Uzak durmaya çalışıyoruz. Ah diyoruz daha kaliteli iş yapsalar diyoruz ama günün sonunda da bir başlangıç motor olarak ya da daha ekonomik seçenekler olarak dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Çünkü fiyat olarak uygunlar, karta taksit yapıyorlar, ulaşım ihtiyacını gideriyorlar. Ya gönül isterdik senin dediğin gibi daha böyle Japonya'da kalite Hint mallarına daha uygun fiyatlara ulaşabilelim ama ne yazık ki şartlar bazen el vermeyebiliyor ya da dediğin gibi daha terlik, daha parçalamalık makineler olarak bunları tercih edebiliyoruz. Sen de tercih ettin. Benim zaten dediğim ya bu ikinci makina. Ama diğer makinen de Japon değil. Diğer makinem de Japon değil ama o şimdi Vogue SR4 var bende. 350 cc ama makine baştan aşağı BMW. Çok kaliteli gerçekten. Dolu dolu bir makine. Dolu bir makina. Yani premium bir scooter diyebilirim. Şimdi onun yanında da haliyle benim de tercih edeceğim makine daha ekonomik, daha ulaşılabilir. Daha bir yere park ettiğim zaman çizildiğinde çok umursamayacağım, çok önemsemeyeceğim. Mesela ben 350'liyi çok seviyorum. Vogue'yi çok seviyorum. Ama insanların bir laf vardır, malının kölesi olmak diye. Ben o malımın kölesiyim. O beni yönetiyor. Niye? Aman çizilmesin ama bu beni yoruyor. Aman çizilmesin, aman yağmur suyu değmesin. Bunda öyle bir derdim yok, çok rahat. Yağmurda yağsa, çamurda da kalsa, beni A noktasından B noktasına götürecek işlevi yerine getirsin. Az yaksın, sigorta falan uğraştırmasın, bana yeter. Yani- Kalite aramıyorum. İşte Kalite arasaydım bu arada gerçekten o pideci motoru dedim ya onların o makineyi almasının bir sebebi var. 10 yıl 15 yıl ömürsüz makineler. Gerçekten işte Honda alırdım, Activa alırdım. Bıkana kadar da kullanırdım. Ama işte bakmak zorunda kalırdım. Yani onun ben esiri olurdum. Aman bir şey olmasın derdim. Bu çok problem değil benim için. Aldım, kapının önünde bıraktım. Atlar da giderim. Bak mesela demin söyledi burada kedi kardeşler minik minik pençe atmışlar. Ya buraya da böyle olmuş dedi geçti. Evet, SR4'de olsaydı evet, muhtemelen- örtüyü şimdi çıkardık çekim olacak diye. Örtüye rağmen mesela küçük küçük böyle tırnak izleri var. Ona daha Ama üzülmüyorum. Vogue SR4'üme bu olsaydı ben evde ağıt yakıyordum yani şu anda. Ama bunda çok problem değil. Ercan depresyondaydı. Ya umarım güzel günlerde uzun uzun kilometrelerce kullanırsın. Ya Umarım. başına da bir şey gelmesin. Görürüz, yolda bir sene şey sonra olmasın. aynı videoyu bir daha çekeriz. Çekeriz. Sadece gidonla geliyor Fercan oraya. Yere çökmüşüm böyle. Şimdi de çakmakla geliyor. Allah bunun cezasını versin. Ya da tam tersi. Çok ya mutlu abi çok olursun. sağlam hiçbir şey Keşke olmadı çok mutlu falan. olsan. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız ve içeriklerimiz sizin için faydalı oluyorsa lütfen like butonuna basmaya ve abone olmaya kanala unutmayınız. Çünkü bunlar bizi yaptığımız işi yapmaya devam etmemiz için çok teşvik ediyor. Bugün Bileşik Motogaraj'da çok eski bir arkadaşım olan Fercan ve Cuba Grace Ellis ile beraberdik. Kendisine iş çıkışı buraya kadar geldiği, bize zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok. Teşekkürler. Umarım sizler için keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki içeriğimize kadar kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız. See you'lar. Hadi gel bu tarafta. Evet. Evet Biz abi. kumpasa getirdik seni Volkan. Tabii oğlum sen nesin? Biz de öylesine geldik. Senin gelip çekmen lazım. Bak nasıl koşarak geldi.
Motor. Nereye bağlayacağım unuttum bu arada. Bunu koyayım. Bak şimdi bunu kapatmak istiyorum, tamam mı? Evet ben kapatamadım demin. Bunu böyle kendi ağırlığıyla attığım zaman kapanıyor. Ama elle kapanmıyor. Elle kapanmıyor. Bak şimdi. Açalım bir daha. Kapandı. Baba içinden geçti koltuğun kapatsın. Kapandı. Bak şimdi İnsan gibi kapanmıyor bak, zaten. bir daha deneyeceğim abi. Bak şimdi açalım. Yavaş insan gibi kapat. Bak şimdi. Yine kapandı. Oğlum çok sert kapatıyorsun zaten. Olmuyor. Başka türlü kapanmıyor. Maçta nasıl açılıyor bu? Bak işte bak gördün mü bak. Ah. Yani 50 kere buna mı basacağız biz? Heh. Şimdi ben demin bunu detay çekerken açtım. Sonra dedim ki kapatayım insan gibi. Kapat Bak, abi. normalde şuna şöyle basına kapanma. Kapattı. Demin kapatamadım işte. Hani bir daha deneyelim. Lan şu an kapanıyor. Bas. Ya 22 kere de buna basılmaz. Anladın mı? Bak işte sürekli onun cebinden çıkartıyorsun. Bir kere de al demiş. Bence seller rodajını bitirdi az önce. O da Evet. olabilir. Seler odacı İçinden bitmiş geçti az olabilir. önce senin. Kesinlikle. Yani şöyle Mantıklı. bastırdım demin. Tamam bir dakika dur. İnsan modunda Şuraya deneyeceğim. basmazsan girmiyor abi. Şimdi ben bir kızım sözde ama kız olduğum varsayıyorum. Tamam tatlım. Bunlara benim gücüm yok, tamam mı? Açıyorum abi. Yani normal olarak senin arkasından tutup kapatmak isteyeceksin onu. Bak şimdi. Bunlarla ben bastırmakla falan uğraşamayacağımı varsayıyorum. Evet, rodajı bitmiş kapanıyor. Tebrik ediyorum. Şurası zar 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 sürekli ötüyor abi şurası. Ses yapıyor. Şimdi Made in China yazısını yazmak yerine Çin malı motorların hepsine o ön gidona bir zırıltı koymuşlar. Oradan Çin malı olduğunu anlıyorsun sen. Bunu bir daha söyle. Şuna kurban gitti sese. Ne? Buna mı? Evet. Ya demin kurduğun cümleyi bir daha kur. Ha baştan alıyorum. Evet. Açık mı kalsın kodumun şeyi bu arada? Açık. Kapalı mı kalsın? Sinirim kalktı yemin ederim. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Anladın mı ya olayı bunda? Evet çok sinir bozucu abi. Kontak olsaydı bu kadar uğraşmayacaktık bununla. Ya da alarmı kapatın sökün abi bir şey. Neyse. Allah'ım ya. Var Hakikaten mı? lan ben yeni gördüm ha. Ben de şimdi fark ettim abi. Orada dedim hani vida düşüyor falan gibi bir şey de yo sabitmiş orada. Motor 69.000. 70 olsaydı selektör koyacaklardı. O 71'de 4'te. Yani senin video başladığın bile abi terlik gibi motor olur yani. terliği kullandık Hasan'ın motorunu. Kullandınız mı? Vallahi 2016 PCX'te kullandık. Videoda sigara içebiliyor muyuz abi? Canım sigara istedi şu an ya. Allah. Bayağı sohbet gibi makara gidiyor yani. Ben çiçek koyarım sana. Yani çoluk çocuk izliyor. Özendirme şey olmaz. Lastiklerin markası ne bu arada abi? Bakalım abi. Jim Yong Song falan mı ne? Sana bugün Enduro lastiği ne sordular YouTube'da? Ya cevap yazdın ya. Evet. Neydi o marka? Yuanzing. Aynı mı? Yuanzin. Evet. Yuanzin. Evet. Yaz bok gibi lastikler. Yaz bok plastik. 10 2024. Abi Timsunlar falan vardı. Timsunlar güzeldi. Bunlar çok kötü.